Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sünger bobumuzun kalan kısmını yapacağız. Şimdi önce gözünü öreceğiz. Dikeceğiz. İşlemelerini yapacağız. Daha sonra kol ve bacaklarını dikeceğiz. Bunun için gözü örerken ben bu Gazal Baby Cotton'un şöyle göstereyim. Daha net göstereyim. Şu iki katını kullanıyorum ben. Görünüyor mu? Şöyle. İki katını kullanacağım. Bunun için sarı, beyaz, siyah ve mavi kullanacağız. Şimdi siyah ipimizde önce sihirli halka yapıyoruz. Şöyle göstereyim. ...1.30 mm 7 numara tığımı kullanıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. Şimdi sihirli halkamızı kapatacağız. Tabi ince ip bunu iki katını ayırınca, iki katıyla örünce daha bir zor olabiliyor. Ama kalın iple ördüğünüzde bu kadar güzel bir görüntü vermez. O yüzden ben Gazal'ın iki katını tercih ediyorum. Şuradan geçireyim ben. Şöyle çektik, kapattık. Şimdi burada şu son ördüğümüzü çıkartıyoruz. Şu şekilde kalacak. Buradan sonra mavi ipimize geçeceğiz. Şu şekilde alıyoruz. Çekiyoruz. Burada şu sıradaki en başta yaptığımız şu şekilde alıyoruz. Tek katını alabildim. Burada ince kullandığımız için biraz daha başlangıcımız zor olabilir. Şöyle zincir çekiyoruz. Sonra burada toplam 6 tane artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, şu da 6. artırmamız. Buradan sonra beyaza geçiyoruz. Yine bu ilk ilmeğe CC ile bağlıyoruz. İlmek kaydırma ile. Bunları örerken mümkün olduğunca arkadaşlar şu kalan ipleri, şu kalanları şu şekilde alalım. Bunları bir iki sıra örerken arasında bırakalım. Şimdi buradan sonra bir sık iğne, bir arttırma yapacağız.
6 kere bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Burada yine ilmek kaydırma ile bağlıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bu sırayı bu şekilde komple düz olarak eksiltme artırma yapmadan toplam 18 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Yine ilmek kaydırma ile şu şekilde kapatıyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi dikimini göstereceğim. İğnemizi alalım. Bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi dikerken öncelikle şuradan bir tane geçiriyoruz. Yani şuradaki o şey görüntüsünü kaybettirelim biraz. Yerini alalım hemen. Sünger bobumuzu alalım. Çok pardon. Şimdi bunu şu şekilde yerleştiriyoruz. Bunu şu şekilde. Bunda gene şöyle söyleyeyim ben size. Küt uçlu bir iğne kullanmayın arkadaşlar. Sivri uçlu olsun. Çünkü dediğim gibi küçüklerde hani ilmek içleri yerine ilmeğin neresi denk gelirse batmamız gerektiği için hani mesela burada direkt ilmeğe batıyoruz. Yani şimdi deliklere battığımızda çok güzel bir görüntü yakalayamıyoruz. Çünkü çok küçükler. Her ilmeğe batarsak büyük gözler gerekir. Büyük göz yapmamız. Büyük gözde bu küçük şeyde şirin durmaz. Şu şekilde. Bunun mümkün olduğunca her ilmeğine batın. Gözün. Ama o ilmek karşılığında nereye denk geliyorsa en düzgün şekilde oraya batın. Yani ilmek içi, ilmek üstü o çok önemli değil bu noktada.
Şimdi diktikten sonra bunu herhangi bir beyaz yerimizden şöyle daha sonra arkadan herhangi bir yerden çıkaralım. Buradan çıkmayacak sanırım. Nedenini anlamadım ama daha kolay çıkabilecek bir yerden geçirelim. Böyle biraz gömülen yerler olursa onları düzeltiriz zaten. Şimdi bunu buradan şu şekilde alalım, şu beyaz kısmı. Bunu buradan keselim. Mesela şu gömülen kısımları şu şekilde iğnemizle kaldırarak düzeltebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradan sonra ise ben bir iğneme ipimi takayım hemen. Kirpik, ağız, onları işleyelim birlikte. Şimdi kirpik için şu arkadan bir geniş bir delikten geçirelim. Şu noktadan daha netleştireyim. Çıkaralım. Bunu çektiğimizde arkadan kaybolur. Daha sonra şuradaki herhangi bir ilmeğimize batıyoruz. Çekiyoruz. Sonra sıradakine şuradan çıkıyoruz. Tabii burası olmadı. Bunu biraz daha yandan alacağız. Hemen şunu şöyle alayım ben. Bunu şöyle şuradan alayım önce. Ya bunu şöyle biraz daha göz kararı, hani düzgün duran şekilde yapmaya özen göstereceğiz. Şunu şu ortaya batacağız. Şununla şunu biraz çekerek şunu sıkılayalım. Bu şekilde yaptık. Şimdi ağız kısmı için neresi uygun olur bir bakalım hemen. Şöyle bir yandan. Şöyle şuradan çıkaralım. Bu şekilde. Sonra diğer kısımdan batıyoruz. Şu alttan çıkarıyoruz. İpimiz bu tarafta kalıyor. Yine aynı yerden batıyoruz. Biraz yandan. Şu şekilde. Bunu yine buradan alıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şu koyu olan kısımdan geçirdim. Veya direkt şuraya da alabiliriz bunu. Göstermişken onu da göstereyim isterseniz. Onu şu orta kısımdan alıyorum ben. Şöyle. Biraz yandan batıyorum. Şu şekilde. Yine aynı yerden batıyorum. Şu ortadan, daha önce battığımız yerden çıkıyorum. Şu şekilde.
Sonra bu tarafını yapacağız. Şu şekilde çekelim. Evet. Şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde işlememizin birazını yaptık. Şimdi şuraya dişler işleyeceğiz. Onun için yine ben bir parça ip alacağım. Bu kısımda da yine aynı şekilde ister Nako pırlantanın beyazını kullanabilirsiniz. İsterseniz Gazal Baby Cotton'un 2 katını kullanabilirsiniz. Elinizde hangi ip varsa onu tercih edebilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyorum. Çok fark etmiyor. Şimdi yine şu arka bir kısımdan geçiriyoruz. Şuradan çıkarıyoruz. Bunun içine gitmedi. Şöyle ittirelim. Şimdi burada şöyle bir alttan bir üstten şeklinde şuraya diş şeklinde vereceğiz. Yani işlememizin düzgün olması için sadece yapmamız gereken küçük şeylerde özellikle sivri uçlu bir iğne ile yapmak, boşluklara batmaya çalışmak yerine neresi daha hoş duruyorsa oraya batmaya çalışmak. En güzel görüntüyü o şekilde sağlarız. Yani ben o şekilde sağlıyorum, öyle söyleyeyim. Tabii bunu biraz geçirmek zor olabiliyor arkadaşlar. Bir tanesi biraz açıkta kaldı, onu tekrar tutup çekeceğim. Evet. Bu şekilde şuraya da batalım. Şöyle çıkalım. Şimdi ben güzel görüntü almaya çalışıyorum açıkçası. Şu şekilde şuradan çıkayım ben şimdi. Bir bakalım.
Evet. Şu şekilde dişimizin birini yapmış olduk. Diğerini de ben yapayım. Daha sonra buraya kravatımızı işleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi de kravatımızı işlemek için buradan herhangi bir yerden ipimizi takıyoruz. Aslında bu işlemeler arkadaşlar biraz daha göz yordamı dediğimiz. Mesela ben buraya şu şekilde şöyle biraz yuvarlığa benzetircesine işlemeyi yaptım. İğnemiz biraz zor geçiyor. Çok ince ördüğümüz, sık ördüğümüz için. Şurada bir parça boşluğumuz kaldı. Onu da kapatayım. Bunu ben şimdi şuradan çıkacağım. Şöyle. Şuradaki bir parça boşluğumuzu da kapattım. Şimdi buradan sonra şu şekilde buradan alıyoruz. Yine buraya. Yani kravat şeklini vereceğiz. Burada benzetmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. Ben nasıl işlediğimi görmenizi istediğim için burada işliyorum şu an yayında. Çünkü ben işlemesini yapamadım diyen arkadaşım çok oluyor ama aslında ben de çok işleme yapabilen biri değilim aslında arkadaşlar. Hani onu söyleyebilirim. Ve mesela bir göz işlemesi yapabilen biri değilim. Ama bunları dediğim gibi birazcık göz yordamıyla hani kravat şeklini vermeye çalışıyorum sadece. Şimdi biraz da bu tarafa doğru yapacağım. Şuradan son bir tane geçirsek zaten yeterli olacak büyük ihtimal. Tabii iğnemiz geçerse. Evet, dediğim gibi şurada bir boşluk kaldı. Onu da tamamlıyoruz. Direkt zaten bunu arkadan çıkartıyoruz. Şu şekilde elimizde biraz ve iğnemizde toparlıyoruz. Bunu buradan şu şekilde gezdirerek, o tutunacaktır arkaya zaten. Şu şekilde yeterlidir. Bu şekilde kravatımızı da işledik. Şimdi ben iğnemi hazırlayayım. Kollarını bir koluyla bir ayağında dikmeyi göstereyim size. Evet, şimdi bacağımızı dikelim. Şu şekilde düz şekilde tutuyoruz. Şuradan alıyoruz. Buradan geçirirken hem öndeki hem arkadaki ilmeğe batıyoruz. Hemen bir sonrakine
Yine bir önden bir arkadan. Hem önden hem arkadan ilmeği alıyoruz. Şu şekilde geçiriyoruz. Yine aynı şekilde şu sondakini şöyle alamadım. Pardon. Şu şekilde şunu alıyorum. Daha düzgün durması için son ilmeğe kadar dikiyorum. Bu şekilde. Bunu buradan alıyorum. Şu tarafa geçiyorum. Çünkü bu taraf gördüğünüz gibi şöyle boşluk gibi oluşuyor. Orada da şu son ilmeği alıyorum. Onu da sıradaki ilmekle beraber şöyle dikiyorum ve burada şu şekilde yine yaptığımız gibi hani şu şekilde gezdirin. Bunu koparıyoruz. Bunu diktik. Şimdi diğer kolumuzu göstereceğim. Şimdi kolumuzu dikerken şuradan şu ilmekleri şu şekilde önce topluyoruz. Bunu çektiğimizde şu şekilde kapanır. Bunu şu şekilde hizalıyoruz. Uygun olan şu ilmekten 1, 2, 3, 4. batıyoruz. Sonra koldan. Yine aynı yere batıyorum. Bu sefer şu şekilde alttaki bir sıra. Nereden denk gelir? Şuradan bir sıra altından şöyle batıyorum. Bir sıra alt sarı ilmeğe batıyorum. Buradan bir sonraki beyaza, sonraki sarımıza batıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü böyle ellerimiz aşağıya doğru daha düzgün durması için. Şöyle ve şu son sarımıza da battık. Şöyle. Yine ben bu son diktiğim yerden bir daha geçiriyorum ki sağlam olsun oradaki dikiş. Şu şekilde yaptık. Şu ilmek işlerinden sağlam olacak şekilde sabitliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu. Diğer kol ve bacağı dikip size tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, sevimli sünger bobumuz bitti. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Sevimli sünger bobumuzla herkese hoşça kalın.